Selamlar, ben Ömercan Talu. Her hafta ilginç konuları yeni bilgiler ışığında inceleyecek ve rutin gündemin dışına çıkarak bir beyin fırtınası yapacağız. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olan Göbekli Tepe'nin gizemlerini keşfedeceğiz. Arkeologları bile şaşkına çeviren bu tapınak, tarihin akışını değiştirecek kadar önemli. Peki Göbekli Tepe'nin sırrı ne? Kimler tarafından yapıldı? Nasıl inşa edildi? Ve neden binlerce yıl boyunca gömülü kaldı? Hadi hep birlikte bu gerçekleri öğrenelim. Göbekli Tepe ilk kez 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü Güneydoğu Anadolu Tarih Projesi araştırmaları kapsamında yüzey araştırmaları sırasında keşfedildi. Ancak asıl büyük kazılar 1995 yılında başladı. Şanlıurfa'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bu tapınak Alman arkeolog Klaus Schmidt liderliğinde gün yüzüne çıkarıldı. Ancak Göbekli Tepe'nin en şaşırtıcı yanı yaklaşık 12 bin yıl öncesine yani MÖ 9600'e tarihlenmesiydi. Bu da Göbekli Tepe'yi insanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı yapıyor. Göbekli Tepe'nin bulunduğu bölge Bereketli Hilal olarak adlandırılan Yukarı Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski yerleşim bölgelerinden biri. Dinlerin ve mitolojilerin doğduğu bu bölge Sümerler, Asurlar, Babililer ve Keldaniler gibi pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kazılar özellikle 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbekli Tepe'nin keşfiyle dinler tarihi açısından önemli bulgular sunmuştur. Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda Kara Harabe yani Örencik köyünün 2,5 kilometre doğusunda yer alan Göbekli Tepe, Neolitik çağ yani MÖ 10.500 ile 7.500 arasında tarihlenen bir inanç merkezi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 200-300 metre yüksekliğindeki kireç taşı kayalıklar üzerine inşa edilen bu anıtsal yapı, Harran Ovası'na hakim bir konumda yer almakta. Düz bir kireç taşı platosu üzerinde yükselen bu höyük, şekli nedeniyle Göbekli Tepe olarak adlandırıldı. Klaus Schmidt liderliğinde gerçekleştirilen kazılar, Göbekli Tepe'nin bilinen Neolitik yerleşimlerden farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuş ve daha önce hiçbir yerde rastlanılmayan dini yapıları gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle hayvan figürleri ve çeşitli sembollerle süslenmiş T biçimindeki dikili taşlarla bu taşların oluşturduğu dairesel anıtsal yapılar büyük ilgi uyandırmıştır. 2003 yılında yapılan manyetik ve radar taramaları, Göbekli Tepe'de en az 20 adet halka biçiminde yapı bulunduğunu ortaya koymuştur. Bölgenin jeolojik yapısı bazalt ve kireç taşından oluşmasına rağmen arkeolojik kalıntıların yer aldığı en üst tabakanın yumuşak bir toprak yapısına sahip olması dikkat çekicidir. Ayrıca bu toprak tabakasında bölgeye ait olmayan taş aletler ve kemik kalıntılarının bulunması Göbekli Tepe'nin doğal süreçlerle değil, bilinçli bir şekilde toprakla örtüldüğünü göstermektedir. Bu tapınakların üzerinin kasıtlı olarak örtülmesi, onların günümüze kadar bozulmadan ulaşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri. Sanki birileri gelecekte açığa çıkması için Göbekli Tepe'nin üzerini toprakla örtmüş, onu bu sayede koruyarak akışı tarihe bırakmış gibi acayip bir tablo burada karşımıza çıkıyor. Peki burası kimler tarafından ve neden inşa edildi? İnsanlar henüz göçebe bir hayat yaşarken böyle bir yapıyı, üstelik tam da sırta nasıl inşa etmişler? Yoksa bu yapı insan eseri değil miydi? Sütunların üzerinde yer alan esrarengiz semboller gerçekten ne anlama geliyor? İşte bugün tüm bunlara ve daha fazlasına cevaplar arayacağız. Doğal görünmeyen birkaç tepe incelendiğinde insan eliyle yapıldığı kesin olan binlerce kırık çakmak taşı döküntüsüyle kaplı olduğu görüldü. Ancak ilk incelemelerde burası üzerinde fazla durulmadı ve araştırma öylece terk edildi. 1986 yılında bir çiftçi Göbekli Tepe'ye çok yakın bir yerde tarlasını sürerken bir heykel parçası buldu. Bu heykel parçası Göbekli Tepe'yi yani insanlık tarihini ortaya çıkaran en önemli keşiflerden biri olacaktı. Bulan kişi bunu yetkililere gösterdi fakat heykelin üzerinde pek durulmadı ve müzeye kaldırıldı. 1980 darbesi sonrası zor günler geçiren Türkiye'de bu tür keşiflere ayıracak vakit yoktu. Ancak bir Alman arkeolog bizim topraklarımızda tarihe bizden daha fazla önem verdiğini adeta yüzümüze çarparcasına gösterdi. Ki Osmanlı son döneminden itibaren aslında bilhassa Anadolu'nun doğu ve güneydoğusuna Alman arkeologlar oldukça önem vermiştir. Keşfinden 31 yıl sonra 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt
burayı ziyaret etti ve araştırmalara başladı. Ekibiyle birlikte bir yıl boyunca çalıştı ve bulduklarına inanamadı. Çünkü Göbeklitepe, Paleolitik yani yontma taş devri ile Neolitik yani cilalı taş devri arasında bir döneme ait olduğunu ortaya koyuyordu. Yani burası Mayalardan, hatta Mısır piramitlerinden bile daha eskiydi. Görünüşe bakılırsa Göbeklitepe keşfedilen en eski medeniyetti. Yapılan kazılar sonucu 4 taştan oda ve çoğunluğu T şeklinde olan devasa kireç taşı sütunlar ortaya çıkarıldı. Üstelik bu sütunların üzerinde gizemli şekiller ve hayvan figürleri bulunmaktaydı. Yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilen bu yapıların merkezinde ağırlıkları 24 tona kadar ulaşan ve uzunluğu 6 metreyi bulan T şeklindeki ilginç taşlar bulunmakta. İlginç olansa bu dairesel yapılardan en az 16 tane olduğunu düşünülmesi. Burada akıllara şu soru gelmekte: avcılıkla uğraşan insanlar nasıl böyle bir yapıyı inşa edebilirler? O dönemin insanları genellikle ağaç dalları ve tahtalarla yaptıkları basit barınaklarda yaşıyorlar. Göbeklitepe'de yapılan kazılarda çok sayıda hayvan iskeleti bulundu. Bu da onların tam anlamıyla tarıma geçmediklerini ve avcılığı hala sürdürdüklerini gösteriyor. Peki bu devasa yapıların kaynağını nereden buldular? Tüm bu taşları nasıl taşıdılar ve bu yapıları nasıl inşa ettiler? Ayrıca bunu yapmalarındaki amaç neydi? Göbeklitepe yaklaşık 2 kilometre uzunluğa varan bir kireç taşı platosu üzerinde yer almakta. Dolayısıyla yapılar için gerekli taşlar hemen altlarındaki araziden çıkarılmış olabilir. Sökülen taşlara ise genellikle çakmak taşı ve obsidyenle şekil verilmiştir. Çünkü Neolitik döneme ait özel taşlardan biri de obsidyendir. Bu taş inceltildiğinde çelikten 8 kat daha keskin olabiliyor. Ancak dönemin insanları küçük gruplar halinde yaşıyorken böylesine bir yapıyı nasıl taşıyıp birleştirdiler? Kimi uzmanlara göre tarım sonrası bazı topluluklar yiyecek ihtiyacının daha kolay sağlandığını fark ederek birleşti ve yapılar çok sayıda insan gücüyle inşa edildi. Diğer bazı uzmanlara göre ise 40-50 kişilik küçük gruplar taşları taşımak için kolay yöntemler keşfetti ve yapım süreci uzun yıllar aldı. Daha da ilginç olan şey, yapıların olduğu bölgede insan yaşamına ait bir iz bulunmaması. Yani bu yapılar insanların yaşaması için inşa edilmemiş. Ve bu durum buranın mabet gibi özel bir yapı olduğuna net şekilde işaret eden en önemli hususlardan biri. T şeklindeki sütunlara tekrar dönersek. Kimilerine göre bu sütunlar bir çatıyı taşıyordu. Ancak sütunların boyut farkları ve düzenleri nedeniyle bu pek mümkün görünmemekte. Bazı araştırmacılara göre ise bu sütunlar insan figürlerini temsil etmektedir. Üst bölümler insan başını, alt kısımlar ise gövdeyi sembolize etmektedir. Hatta bazı sütunlarda öne doğru uzanan kollar ve parmaklar dahi işlenmiştir. Ancak yüzleri yoktur. Bu durum taşların birer tanrıyı veya ruhani varlığı temsil ettiğini düşünülmekte. Bazı arkeologlar bunların o dönemin dini liderleri ya da şamanlarının sembolü olabileceğini öne sürüyor. T şeklinin ölen atalara saygıyı temsil edebileceği veya doğaüstü varlıkları betimlediği de düşünülen teoriler arasında. Eğer bu taşlar tanrısal figürlerse, bu bize tarih öncesi insanların çoktan bir tanrı inancı geliştirdiğini gösteriyor. Nitekim Klaus Schmidt'e göre bu taşlar insanüstü bir gücü veya tanrıyı simgeliyor olabilir. Onlar belki de kendilerinden üstün bir güce inanan ilk insanlardı ve bu taşlar inandıkları varlıklar için yapılmıştı. Bazı araştırmacılara göre burası tamamen bir tapınaktı ve ortadaki büyük sütunlar gökleri anmak için inşa edilmişti. Ben burada Schmidt'e katılıyorum. T şeklindeki sütunlar aslında birer tanrı sembolü ve aynı zamanda yıldız sistemini, gezegenleri temsil ediyor. Buna dair birçok araştırmacı da fikrini beyan etti. Zira Göbeklitepe yapıldığı dönemdeki insanların bildiğimiz kadarıyla becerisini aşan bir tarzda inşa edildi. Bu durum onlara illa göksel bir dokunuş ulaştığı anlamına gelmese bile muhakkak göksel bir takım bilgileri bir şekilde edindiklerini de gösteriyor. Sadece sütunlar değil, üzerlerindeki figürler de oldukça esrarengiz. Özellikle kaplan ya da leopar olduğu düşünülen hayvan figürleri tek bir taştan oyularak yapılmış ve detaylı bir işçilik gösterilmiş. Klaus Schmidt'e göre bu figürler sütunların muhafızlarıdır. Ayrıca tilki, yılan ve yaban domuzu gibi hayvan figürleri de sıkça görülmekte. Geçmişte birçok toplum hayvanlara tapmıştır. Ancak Göbeklitepe halkının avcı olduğunu düşündüğümüzde bu olasılık biraz zayıf görünmekte. Bu arada takım yıldızlarının hayvan figürleriyle sembolize edildiği de artık yabana atılacak bir fikir değil. Bu konuda da birçok çalışma göstermektedir ki birçok takım yıldızı geçmiş toplumlar tarafından onların şekline benzeyen hayvanlar şeklinde sembolize edilmiştir.
Diğer taraftan bu hayvanların her biri bir inanç sisteminin parçası olabilir. Örneğin aslan ve yılan ölüm ve öteki dünya ile ilişkilendirilir. Tilki ve yaban domuzu doğurganlık ve avcılıkla bağlantılı olabilir. Boğa figürleri güç ve verimliliğin sembolü olabiliyor. Dolayısıyla bu hayvanların kutsal ruhları temsil ettiği ya da ritüellerde özel anlamlar taşıdığı da düşünülebilir. Benzer hayvan figürleri Mezopotamya ve Anadolu'daki sonraki medeniyetlerde de görülmüştür. Peki Göbekli Tepe neden terk edildi ve toprak altında kaldı? Yapının neden gömüldüğü hala kesin olarak bilinmiyor. Bazı teorilere göre burayı inşa eden insanlar bir inanç gereği bu yapıları toprak altına gömmüş olabilirler. Ancak onlardan sonra gelen toplulukların benzer bir şey yapmadığını görüyoruz. Bir diğer teoriye göre Göbekli Tepe'nin yapımından sonra büyük bir felaket meydana gelmiş olabilir. Yaklaşık 4000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde büyük bir tufanın yaşandığı düşünülmektedir. Bu durum yapıların toprak altında gömülmesini ve insanların Göbekli Tepe'yi terk etmesini belki açıklayabilir. Belki de hiçbir zaman buranın neden yapıldığını ve onların ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Ancak her geçen gün yapılan yeni keşifler insanlık tarihine dair bildiklerimizi değiştirmeye devam ediyor. Göbekli Tepe, avcı toplayıcı toplumların henüz tarımı tam anlamıyla keşfetmeden önce büyük dini yapılar inşa ettiğini göstererek insanlığın manevi dünyasının ne kadar eskiye dayandığını da ortaya koyuyor. Yine burada keşfedilen dikili taşlar, kabartmalar ve hayvan figürleri buranın basit bir ibadet alanından çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. O dönemin insanları doğaya, ruhlara ve büyük ihtimalle ilahi varlıklara inanıyorlardı. Göbekli Tepe'de bugüne kadar insan iskeletine pek rastlanmamış olsa da bu alanın ölü gömme ya da atalara tapınma ritüelleriyle bağlantılı olabileceği de düşünülüyor. Daha sonraki dönemlerde Anadolu ve Mezopotamya'daki kültürlerde ataların ruhlarına saygı göstermek yaygındı. Göbekli Tepe'de bu inançların temeli atılmış olabilir. Ayrıca Göbekli Tepe'nin yapıları birer ibadet alanı olarak kullanıldıysa buradaki ritüeller oldukça önemliydi. Kazılarda çok sayıda hayvan kemiğine rastlandı. Bu, burada düzenli olarak büyük çaplı kurban törenlerinin yapıldığını da gösteriyor. Örneğin av hayvanları yani yaban öküzü, geyik, yaban domuzu gibi hayvanlar tanrılara veya ruhlara sunulmuş olabilir. Kan akıtma ritüelleri, bereket ve güç kazanmak için düzenlenmiş olabilir. Büyük şölenler toplumsal birlikteliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş olabilir. Bu ritüellerin tarım öncesi dönemde bile dinsel pratiklerin önemli olduğunu göstermesi açısından büyük bir anlam var. Göbekli Tepe'nin taş zeminlerinde ayinlerin yapıldığı düşünülen düz alanlar bulunuyor. Burada büyük ihtimalle dans ritüelleri toplulukları bir araya getiriyor, davullar ve taş çalgılar ruhani ayinlerde kullanılıyordu. Şamanik törenler transa geçme ve ruhlarla iletişim kurma amacı taşıyordu. Bunlar bugün hala bazı geleneksel toplumlarda görülen şamanistik ayinlerin bir erken versiyonu olabilir. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'deki yapılar ve dikili taşların belirli astronomik hizalamalarla tasarlandığını öne sürüyor. Bu, Göbekli Tepe'nin tarım takvimine dayalı erken dönem ayinlerinin merkezi olabileceğini düşündürmekte. Güneşin doğuşu ve batışıyla ilişkili ritüeller düzenlenmiş olabilir veya mevsim geçişleri kutsal kabul ediliyor olabilir. Ve hatta hasat öncesi veya av mevsimi başlangıcında özel törenler yapılmış olabilir. Bu tür ritüeller daha sonra Mezopotamya ve Mısır'da gelişen tapınak geleneklerinin ilk örnekleri olabilir. Göbekli Tepe yalnızca taş yapılardan ibaret değil. Burası insanlık tarihindeki ilk büyük inanç merkezlerinden biri. En azından daha eski bir yapıyı bulana kadar. Burası dinin insanları bir araya getirme gücüne sahip olduğunu gösteren en eski örnek. Dolayısıyla Göbekli Tepe'de gerçekleştirilen ritüeller sonraki medeniyetlerin dini geleneklerinin temellerini oluşturmuştur. Kurban ritüelleri, hayvan sembolleri ve şamanistik ayinler Neolitik dönemin insanların doğaya ve ruhlara nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olmakta. Bugün bile Göbekli Tepe'nin sırrı tam olarak çözülmemiş. Ancak kesin olan bir şey var. Göbekli Tepe insanlığın manevi dünyasının başlangıcına ışık tutan eşsiz bir tapınak kompleksidir. Evet, aslında tam olarak böyle demek daha doğru. Tapınak kompleksi. Belki de atalarımız burada ilk kez gökyüzüne bakıp tanrılar hakkında düşünmeye başladılar. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe toplumunun inancını sembollerden yola çıkarak doğrudan semavi cisimlere bağlamanın kesin bir yöntem olmadığını söylese de arkeolojik veriler ve tarihi coğrafya araştırmaları değerlendirildiğinde
bölge halkının semavi cisimlere yönelik bir inanç beslediği ve astronomi ile astrolojiye ilgi duyduğu düşüncesi güç kazanmakta. Çünkü bölgede yıldızlara tapınma geleneğinin izleri de görülüyor. Örneğin Asur-Babil politeizmi ve Sabiilik gibi. Ve Göbekli Tepe'deki dikili taşlarda bulunan kabartmaların sayısı, dizilişi ve yapısı bu görüşü destekliyor. Göbekli Tepe halkı ile aynı dönemde yaşamamış olsa da aynı coğrafyada varlık gösteren Hz. İbrahim'in yaşam hikayesinde de astronomi ve astroloji önemli bir yer tutmakta. Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim hem semavi cisimlere tapınmaya hem de putperestliğe karşı bir mücadele vermiştir. Onun hangi dönemde yaşadığı tartışmalı olmakla birlikte genel kabul M.Ö. 22. ve 20. yüzyıllarda yaşadığı yönünde. Hz. İbrahim'in yaşadığı dönem Göbekli Tepe toplumundan çok sonra gelmesine rağmen aynı coğrafyada yer almaları dikkat çekici. Bölgenin daha sonraki dönemlerde de putperestlik ve astrolojiye olan ilgisini sürdürmesi bu bağlamda bence önemli bir gösterge. Nitekim Göbekli Tepe'deki kabartmalar ve şekiller Suriye, Irak ve Mısır'daki benzer örneklerle ortak noktalar taşıyor. Bu durum arkeolog Klaus Schmidt tarafından da zaman zaman vurgulanmıştır. Medeniyetler geniş coğrafyalara yayıldığından ve değişim süreçleri genellikle uzun zaman dilimlerine yayıldığından, inanç ve kültürel yapının da köklü dönüşümler geçirmesi kolay değildir. Bu yüzden Hz. İbrahim'in inancı ile yaşadığı bölgedeki insanların inançlarının arasında bir bağ kurmak abartılı bir yaklaşım sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in Tanrı'nın varlığını sorgulama süreci oldukça dikkat çekici. O, Tanrı'yı anlatırken doğadaki güzellik ve estetikten hareket etmek yerine semavi cisimlerin uluhiyeti üzerinden bir sorgulama yürütmeyi tercih etmiştir. Bu durum dönemin insanların yıldızlar ve gök cisimlerine kutsallık atfettiğini de düşündürüyor. Nitekim En'am suresi 74. ve 82. ayetleri arasında olay şöyle anlatılır. Hani İbrahim babası Azer'e sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsun? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Yine Tevrat'ta da bölge halkının yıldızlara inandığına dair kayıtlara rastlanmakta. Tevrat'ın farklı bölümlerinde gök cisimlerine tapınmaya karşı çıkıldığı açıkça görülmektedir. Özellikle Amos kitabında Peygamber Amos'un toplumunu semavi varlıklara tapmamaları konusunda uyardığı dikkat çekmektedir. Amos 25 ve 26'da der ki, ey İsrail halkı! Çölde 40 yıl boyunca bana mı kurbanlar sundunuz? Şöyle ki gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayvan'ı, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. Amos peygamberin halkını Sakut ve Kayvan gibi ilahlara tapmaktan vazgeçirmeye çalıştığı görülmekte. Bu ilahlar Kuzey Irak ve Dicle kıyılarında yaşamış Asurluların inanç sistemine ait olup Asurluların gökyüzü tanrısı Anu'ya taptıkları da tarihi kaynaklarda yer almakta. Benzer şekilde aynı bölgenin kadim uygarlıklarından Sümerler de An isimli bir gök tanrısına inanmışlardır. Bu durum Mezopotamya medeniyetlerinde semavi cisimlere yönelik yoğun bir teolojik ilginin varlığını göstermekte. Zaman içinde bu ilgi Şamaş yani güneş, Sin yani ay ve İştar yani yıldız şeklinde bir kutsal üçleme oluşturacak şekilde evrimleşmiştir. Çok daha sonraki dönemlerde
bölgede yaşayan Sabiler de en yüce tanrıları olarak ışık kralı anlamına gelen Malk de Nura'yı kabul etmişlerdir. Tartışmalar bu tanrıların mitolojik anlamlar mı taşıdığı yoksa yerel kahramanların kutsallaştırılması mı olduğu noktasında yoğunlaşsa da ortak nokta bu inanç sistemlerinin göksel varlıklarla ilişkilendirilip politeist bir yapıya sahip olmasıdır. Yani çok tanrı. Göbekli Tepe'ye tekrar döndüğümüzde burada bulunan yapıların inşa eden topluluk tarafından belirli ritüellerin gerçekleştirildiği bir alan olduğu düşünülmekte. Zeminin sıvıyı geçirmeyen bir yapıya sahip olması ve çeşitli su kanallarının bulunması, burada sıvılar kullanılarak yani kan, su, şarap gibi gerçekleştirilen kurban törenleri yapıldığına işaret etmektedir. Mezopotamya kültürlerinde kurban ibadetinin önemli bir ritüel olduğu da biliniyor. Dolayısıyla Göbekli Tepe kazılarını yürüten Klaus Schmidt, bu alanın ölü kültü anıtları bölgesi olabileceği görüşünde. Bu bağlamda Göbekli Tepe'nin çeşitli dini törenlerin ve sunuların gerçekleştirildiği bir ibadet merkezi olma ihtimali değerlendiriliyor. Nitekim kazılar sırasında küçük kanallarla merkeze yönlendirilen sıvılar için tasarlanmış taş kaplar bulunmuş ve Schmidt bu kapları adak kapları olarak tanımlamıştır. Bunun yanı sıra Schmidt, Göbekli Tepe'nin yapısal özelliklerini ve konumunu dikkate alarak bu alanın Zerdüşt geleneğindeki sessizlik kuleleri olarak bilinen dakmalara benzer bir işlev taşıyabileceğini öne sürmekte. Zerdüştlük inancına göre toprak, su, hava ve ateş kutsal kabul edildiğinden ölü bedenin bu unsurları kirletmesine izin verilmezdi. Bu yüzden ölüler toprağa gömülmez veya yakılmaz, bunun yerine yüksek yerlere inşa edilen dakmalara bırakılarak doğanın döngüsüne terk edilirdi. Schmidt, Göbekli Tepe'nin mimari yapısını, yüksekliğini ve konumunu göz önüne alarak buranın benzer bir amaca hizmet edebileceğini de değerlendiriyor. Ayrıca kazılarda çok sayıda akbaba kemiğinin bulunması da bu teoriye kanıt olarak sunulmakta. Sonuç olarak Schmidt'e göre Nevali Çori höyüğü yaşayanların yeriydi. Göbekli Tepe ise ölülerin. Göbekli Tepe hakkında söylenebilecek pek çok şey var. Arkeolojik kazıların ilerlemesiyle birlikte bölgenin dinler tarihi, din felsefesi ve antropoloji alanlarındaki önemi giderek artmakta. Bu nedenle araştırmacıların bölgeyi titizlikle incelemeleri ve farklı kültürler arasındaki etkileşimleri derinlemesine analiz etmeleri büyük önem taşıyor. Kazılar ilerledikçe bölgeye dair bilgi ve ilgi de sürekli olarak artacak. Ve bizler de bu konudaki her yeni gelişmeyi değerli izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.